Ve nihayet o gün geldi. Yani Zindan Adası filmi hakkında konuşacağımız gün. Bu filmin incelemesini uzun zamandır yapmak istiyordum biliyorsunuz. Ama benim için çok özel bir yere sahip olduğundan aceleye getirmek istemedim. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Martin Scorsese imzalı bu başyapıtın inceliklerini, sembollerini ve anlamlarını birlikte keşfedeceğiz. Sizleri oldukça derin, katmanlı ve sorgulayıcı bir hikayenin satır aralarında harika bir yolculuğa çıkarmak niyetindeyim. Gerçeklik nedir, kim olduğumuzu ne belirler ve zihnimizin içinde neler gizlidir gibi soruların peşinden gideceğiz. Hazırsanız, benim için tüm zamanların en iyi filmleri listesinde mutlaka yer alacak olan bu enfes filmin karanlık sularında kaybolmaya doğru gelin benimle. Şimdi öncelikle biraz arkanıza yaslanın. Daha en başından pertinizi çıkarmak istemem. O yüzden film hakkındaki genel bilgilerle başlayalım. Filmimiz usta yönetmen Martin Scorsese imzası taşıyor ki Scorsese'yi tanımayanınız yoktur herhalde. Bu adamın sinema tarihine bıraktığı izler gerçekten muazzam. Taxi Driver, Goodfellas, Departed ve The Wolf of Wall Street gibi kült filmlerden sonra Scorsese, Hollywood'un altın çocuğu Leonardo DiCaprio ile bu filmde bir efsaneye daha imza atmıştı. Denis Lahaye'nin aynı adlı romanından uyarlanan Shutter Island, 2010 yılında vizyona girdiğinde sadece iki şey konuşuluyordu. Birincisi filmin hikayesinin ne kadar derin ve şaşırtıcı olduğu, ikincisi ise son sahnesinin izleyicinin kafasını nasıl karıştırdığı. Zaten Scorsese'den de daha azı beklenemez çünkü bu adam seyircinin aklıyla oynamayı seven, her filminde farklı bir deneyim yaşatan bir yönetmen. Filmimizin türü için psikolojik gerilim diyebilirim ama bu basit bir tanım olur çünkü içinde biraz Hitchcock filmlerinin gizemi, biraz film noir tarzının karanlık estetiği ve bolca Freudvari psikolojik derinlikler var. Filmin bütçesi 80 milyon dolardı ve dünya genelinde yaklaşık 295 milyon dolar hasılat yapmıştı. Scorsese'nin o güne kadarki en iyi açılış haftası gişesini yakalamayı başarmıştı. Ayrıca film IMDb'de şu an 8.2 puanıyla Top 250 listesinde haklı bir yere sahip. İzleyici yorumları ise genelde ilk izlediğimde anlamadım, ikinci kez izleyince gerçekleri gördüm, üçüncü izleyişte kafam iyice karıştı şeklindeydi. İşte böyle bir film Zindan Adası. Fakat hiç merak etmeyin. Ailenizin analizcisi Shock Voice sizin için tüm bu gizem perdesini aralayacak. Tabii sen de bir like tuşuna basarsan emeklerimin karşılığını bir nebze almış olurum. O zaman artık başlayalım. Teddy Daniels'ın zihnine girmek üzereyiz ve emin olun orası hiç de güvenli bir yer değil. Film bizleri karanlık ve kasvetli bir atmosferde, ürpertici bir müzik eşliğinde karşılıyor. Karakterimizi aynanın karşısında deniz tutması yaşayan, sarsılmış ve gergin bir halde görüyoruz. Deniz tutması aslında sembolik çünkü film boyunca Teddy'nin yaşayacağı zihinsel karmaşaya, içinde bulunduğu dalgalı ruh haline yapılan ilk gönderme bu. Yani aslında Scorsese daha ilk dakikadan bize Teddy'nin zihninin fırtınalı ve karmaşık sularına doğru bir yolculuğa çıktığımızı anlatıyor. Burada partneri Chuck'la olan diyaloğundan da ilk ipuçlarını alıyoruz. İki dedektifin Ashcliff Hastanesi'nde kaybolan bir hastayı araştırmak üzere Shutter Adası'na gitmekte olduğunu öğreniyoruz. Ama bu sahne bize sadece görev hakkında bilgi vermiyor. Teddy'nin bilinçaltındaki huzursuzluk daha ilk anlarda bizim de içimize işliyor. Açılış sahnesinin sonunda adaya doğru yaklaşan tekneyi ve adanın sisler içinde beliren uğursuz silüetini görüyoruz. Scorsese filmin giriş sahnesiyle bizi daha ilk dakikalardan rahatsız edici soruların kıyısına getirdi bile. Karakterimizin ortağı Chuck'la feribotun güvertesinde ettiği kısa sohbetten almamız gerekenler var. Chuck, Teddy'nin gerginliğini fark ediyor ve onu biraz rahatlatmak için sohbet etmeye başlıyor. Teddy de burada eşinin ölümünü Chuck'a anlatıyor. Karısının bir yangında hayatını kaybettiğini ve bunu asla unutamadığını söylüyor. Fakat tabii ki olaylar göründüğü gibi değil. Bunun üzerine daha sonra konuşacağız. Burada filmin ilerleyen dakikalarında anlam kazanacak olan ilginç bir detay var. Teddy kendi sigarasını bulamıyor ve Chuck ona kendi sigarasından veriyor. Basit bir unutkanlık gibi görülebilir belki ama yönetmenin bilerek yerleştirdiği bu küçük ve basit detaylar ileride çok daha anlamlı hale gelecek. Bu tür küçük ayrıntıları şimdilik aklımızın bir köşesinde tutalım çünkü videonun ilerleyen kısımlarında bunları tekrar gündeme getireceğim. Teddy ve Chuck feribottan indiklerinde onları hiç de hoş olmayan bir atmosfer karşılıyor.
Soğuk ve sisli bir hava etraflarını sarmış durumda. Karşılarında duran muhafızların yüzlerinde de belirgin bir sertlik ve şüphe var. Etraf tel örgüleriyle çevrili. Adanın her yanında silahlı askerler ve yüksek gözetleme kuleleri var. Hemen anlıyoruz ki burası sıradan bir hastane değil, adeta güvenliği üst düzey bir hapishane ortamını andırıyor. Bu atmosfer seyirci olarak bizim içimizde de bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü burası sıradan suçluların değil, ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan hastaların tutulduğu, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir ada. Teddy'nin askerlerle yaptığı kısa diyaloglar, adaya giriş sırasında yaşadığı bürokratik zorluklar ve bu süreçte arka planda çalan tedirgin edici müzik, seyircideki gerilimi daha da arttırıyor. Ayrıca mezarlık sahnesi, dikenli teller ve askerlerin tavırları bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Burası gerçekten hastaları korumak için mi, yoksa içeride tutulan bir şeylerin dışarı çıkmasını engellemek için mi var? Filmin açılış sahnesinden sonra böyle yoğun bir gerilimle karşılaşmamızın bir nedeni var elbette. Ama bunları konuşmak için henüz erken. Şimdilik aklımızda şu soruyla devam edelim. Yönetmen neden hikayeyi doğrudan böyle gergin, rahatsız edici ve şüpheli bir atmosfer içinde başlatmış olabilir? Çünkü karakter belli eşikleri geçtiğinde müzik ve kameranın gösterdiği detaylar hep sanki artık çok geç, dönüşü olmayan bir yola girdin gibi hissettiriyor karakterimize. Dolayısıyla biz izleyicilere de. Teddy ve Chuck'ın adaya gelişlerinden sonra onları karşılayan güvenlik şefi McPherson biraz da soğuk ve mesafeli bir tavırla onlara adayı tanıtmaya başlıyor. Bu sahnede biz de ilk kez Ashcliff Hastanesi'nin detaylarını öğrenmeye başlıyoruz. McPherson adanın 3 bölümden oluştuğunu söylüyor. A bölümü erkek hastalar için, B bölümü kadın hastalar için ayrılmış. Bir de son derece tehlikeli hastaların tutulduğu, girişin yasak olduğu C bölümü var. Burada görevli onlardan silahlarını teslim etmelerini istiyor. Tıpkı açılış sahnesindeki sigara detayı gibi bu sahnede de bir detay gizli. Teddy silahını tek hamlede zorlanmadan kabzasıyla birlikte belinden çıkarıp görevliye veriyor ama Chuck'ın silahını çıkarırken cebelleştiğini görüyoruz. Uzun yıllar görev yapmış bir federal dedektif neden silahını çıkarmakta bu kadar zorlandı ki? Bu detay da şimdilik bir kenarda dursun. Görevli onları hastaneye doğru yürütürken adadaki güvenlik önlemlerinden bahsediyor. McPherson Teddy'ye buradaki hastaların son derece şiddet eğilimli olduğunu ve buranın dış dünyadan tamamen izole bir yer olduğunu söylüyor. Teddy'nin ada hakkındaki bilgisi arttıkça huzursuzluğu da artıyor. Bu sırada filmdeki en ürpertici ve unutulmaz sahnelerden biri karşımıza çıkıyor. Hastanenin bahçesinden geçtikleri sırada konuşmaların sesi yavaşça kısılır. Müzik yoktur ve sadece rüzgarın, adımların ve cırcır böceklerinin seslerine odaklanılırken sahne yavaşlar ve Teddy oldukça tuhaf görünen bir kadın hastayla göz göze gelir. Kadının bakışları son derece rahatsız edici ve boğazında muhtemelen bir intihar girişiminden kalma belirgin bir yara izi var. Kadın bir anlığına Teddy'nin gözlerinin içine derin ve anlamlı bir biçimde bakarak yavaşça sus işareti yapıyor. Bu sahne film boyunca aklımızda kalan bir sahneydi. Çünkü aslında hikayede ileride ortaya çıkacak karanlık gerçeklerin habercisi gibiydi. Bu işaretin altında adanın ve hastanenin görünen yüzünün altında yatan karanlık, gizli gerçekler olabileceğini fısıldıyor sanki. Teddy ve Chuck sonunda hastanenin başhekimi Dr. John Cowley ile tanışıyor. Dr. Cowley onları nazik ve sakin bir tavırla karşılıyor. Ashcliff Hastanesi'nin diğer akıl hastanelerinden farklı olduğunu anlatıyor. Burada modern ve daha insancıl tedavi yöntemleri uyguladıklarını, lobotomi ve ağır ilaç tedavileri gibi geleneksel yöntemlerden kaçındıklarını söylüyor. Cowley, insan zihninin derinliklerine inmeyi hedefleyen yeni ve deneysel bir yaklaşım benimsediklerini belirtiyor. Bu yönteme göre hastalarla iletişim kurarak onları anlamaya çalışıyor, onlarla diyalog kurarak bilinçaltlarında saklı olan sorunları gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyorlar. Bu yöntem özellikle şiddet eğilimli hastalarda başarılı olabilir mi? Bunu test ediyorlar. Teddy, kaybolan kadın hasta Rachel Solando hakkında sorular sormaya başlıyor ve Dr. Cowley ona Rachel'ın gerçeklik algısını tamamen yitirdiğini ve hayali bir dünyada yaşadığını söylüyor. Rachel'ın adada kilitli bir odadan kaçıp bir şekilde ortadan kaybolduğunu anlatıyor. Bu durum aslında mümkün olmaması gereken bir kaçış. Cowley'nin sakin anlatımı ve profesyonel tavırları Teddy'nin şüphelerini azaltmak yerine daha da çoğaltıyor. Doktora Rachel Solando ile ilgili tehlikeli midir diye sorduklarında doktor onun hikayesini anlatıyor. 3 çocuğunu da öldürdü. Çocuklarını evinin arkasındaki gölde boğdu. Onları teker teker dışarı çıkardı. Kafalarını suya sokarak öldürdü. Sonra onları içeri getirip mutfak masasının etrafına dizdi. Bir komşusu gelene kadar orada oturup yemek yedi. Bu kan dondurucu hikayeyi duyduktan sonra Teddy, "Peki ya kocası?" diye soruyor. Kocasının Normandiya kıyılarında öldüğünü ve kadının bir savaş dulu olduğunu öğreniyoruz. Buraya geldiğinde hiç yemek yemedi. Çocuklarının öldüğünü kabul etmedi. Hala çocuklarının yaşadığını sanıyor. Burasının da Berkshire'daki evi olduğunu sanıyor.
Çocukların ölmediği sanrısını devam ettirmek için çok karmaşık, hayali bir kurgu yarattı ve bu hikayede oynamamız için rolleri dağıttı diyor doktor. Doktorun burada anlattıkları da filmin başlarındaki diğer pek çok şey gibi ileride anlam kazanacak şeyler. Daha sonra onun aslında asla kaçabilmesi mümkün olmayan odasına giriyorlar ve orada etrafı incelerken Teddy yatağın altında döşemenin arasına yerleştirilmiş olan küçük bir not buluyor. Kağıtta şu yazıyor: 4 yasası. 67 kim? İşte filmin gerçek anlamda başladığı ve olayların gizemli bir biçimde birbiri ardınca gelmeye başlayacağı sahne tam olarak burası. Bu sahne Hero's Journey formülünde nereye denk geliyordu hatırlayalım. Maceraya çağrı bölümü. Kahraman gizemli bir mesaj alır. Fakat bu sahneden sonra anlatımımı değiştireceğim. Filmi bu noktadan sonra hızlı bir şekilde özetleyip hikayeyi sonlandıracağım ve neler olup bittiğini anlamak için tekrar hikayenin belli noktalarına geri döneceğiz. Bulduğu gizemli nottan sonra Teddy adadaki tuhaflıkları ve hastanenin ardındaki sırları çözmeye kararlı şekilde soruşturmaya başlıyor. Hastalarla konuşuyor, personeli sorguluyor ve her yerde ipucu arıyor. Ama araştırma ilerledikçe Teddy'nin zihni daha da bulanıklaşıyor ve karanlık sanrılar görmeye başlıyor. Rüyalarında sürekli karısı Dolores'i görüyor. Dolores ona buranın tehlikeli bir yer olduğunu ve bir an önce gitmesi gerektiğini söylüyor. Bu rüyalar Teddy'yi rahatsız ederken aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sırasında Dachau toplama kampında yaşadığı travmatik anılarda zihnini bulandırmaya devam ediyor. Adada gerçekten garip bir şeylerin döndüğünden şüphelenmeye başlıyor. Rachel Solando'nun aslında var olmadığını, tüm bunların kendisine kurulmuş bir tuzak olduğunu düşünüyor. Hastanenin aslında CIA'in gizli deneylerini yaptığı bir tesis olduğundan şüpheleniyor ve bu paranoyası gitgide büyüyor. Bu sırada ortağı Chuck, adanın en tehlikeli bölümü olan C bölgesinde gizemli bir biçimde ortadan kayboluyor. Teddy hem Chuck'ı hem de gerçeği bulmak için umutsuzca adanın tehlikeli bölgelerinde dolaşmaya başlıyor. Burada kendisini gerçek Rachel Solando olarak tanıtan, adanın uçurumlarındaki bir mağarada gizlenen gizemli bir kadınla karşılaşıyor. Kadın ona buranın aslında CIA destekli gizli deneylerin yapıldığı ve insanların üzerinde akıl kontrol deneylerinin gerçekleştirildiği bir yer olduğunu söylüyor. Teddy'nin paranoyası bu noktadan sonra artık iyice kontrolden çıkıyor. Son olarak Teddy, tüm cevapların gizli olduğunu düşündüğü deniz fenerine yöneliyor. Oraya ulaştığında karşısında Dr. Cavley'i buluyor. İşte burada tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Dr. Cavley, Teddy'nin aslında akıl hastası olduğunu, gerçek adının Andrew Ladies olduğunu ve tüm bu olayların onun zihnindeki kurmacadan ibaret olduğunu anlatıyor. Rachel Solando'nun kayboluş hikayesi tamamen hayal ürünü ve bu isim bile Teddy'nin ölen eşi Dolores Chanal'ın anagramından yaratılmış bir hayalden ibaret. Teddy'nin gerçek adı Andrew Ladies. Eşi Dolores 3 çocuğunu gölde boğarak öldürmüş. Andrew da yaşadığı bu büyük trajedi nedeniyle zihninde sahte bir kimlik yaratıp gerçekle başa çıkmaya çalışmış. Hastanenin tüm çalışanları da onu bu sahte gerçeklikten kurtarıp iyileştirmek için çok büyük ve karmaşık bir oyun hazırlamışlar. Son sahnede Andrew gerçekleri kabullenmiş gibi görünse de ertesi sabah Doktoru Sheehan'ı tekrar Dedektif Chuck olarak selamlıyor. İşte tam olarak burada film seyircinin kafasında 3 farklı ihtimal yaratıyor. İlk ihtimal Andrew'un aslında her şeyi hatırladığı ama tüm yaşadıklarının ağırlığını kaldıramadığı için bilinçli olarak gerçeği inkar ettiği ihtimal. Yani yaşadığı suçluluk duygusuyla yaşamaktansa lobotomiyle zihnini susturmayı tercih ediyor. Bu da son sahnedeki şu ikonik sözlerinde kendini gösteriyor. Bir canavar olarak yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi daha iyi? İkinci ihtimal ise daha karmaşık ve ürkütücü. Aslında Teddy gerçekten Ashcliffe Hastanesi'nin içindeki karanlık deneylerin kurbanı oluyor ve doktorlar yaptığı soruşturmaya son vermek için bu hikayeyi kurgulayıp ona gerçekmiş gibi kabul ettiriyorlar. Yani film boyunca gördüklerimizin hepsi Teddy'nin paranoyası değil, gerçekten ona oynanan karmaşık bir oyun. Üçüncü ihtimal ise Teddy'nin gerçekten akıl sağlığını tamamen kaybetmiş olması ve aslında doktorların anlattığı her şeyin doğru olduğu yönünde. Yani son sahnede rol yapmıyor, gerçekten yine başa sardı. Yani seyirci filmin başından itibaren zaten Andrew'un zihnindeki illüzyona ortak olmuş. Onun gerçeklerden kaçışına ortak edilmiş. Bu durumda da son sahnede gördüğümüz kişi gerçekleri kabullenemediği için tekrar zihnindeki fanteziye geri dönüyor. Bu 3 ihtimalin hepsi filmin büyüsünü arttıran ihtimaller. Daha önceki inceleme videolarımda pek çok kez belirtmiştim. Bu tip büyük yönetmenlerin filmlerinde tek bir sonuca götüren bir son bulunmaz çoğunlukla. Filmi güzel yapan da budur. Elbette ben kendi görüşümü size söyleyeceğim ve analizimi de onun üzerinden yapacağım ama bilmenizi istediğim bir şey var. Bu tip farklı ihtimaller bize bazı soruları sordurmak içindir böyle büyük yönetmenlerin büyük filmlerinde.
Gerçekliği belirten şey nedir? Bizim zihnimiz mi yoksa bize anlatılan hikayeler mi? Gibi sorular. Bu sorunun cevabı filmin sonunda bir miktar muğlak kalmaya devam ediyor gibi görünüyor ve Zindan Adası'nı unutulmaz yapan şeylerden biri de işte tam olarak bu belirsizlik. Şimdi gelelim benim görüşüme. Bana göre birinci ihtimal geçerli. Çünkü ilk ihtimal filmin tüm katmanlarını ve sembollerini en doğru şekilde açıklayan senaryo. Şimdi neden birinci ihtimalin doğru olduğunu ve diğer iki ihtimalin filmdeki detaylarla uyuşmadığını tek tek açıklayayım. Öncelikle Andrew'un finaldeki diyaloğu. Andrew'un filmin son sahnesinde söylediği o meşhur repliği tekrar hatırlayalım. Bir canavar olarak yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi daha iyi? Andrew gerçekleri unutmuş ve yeniden fantezisine dönmüş gibi görünse de aslında içinde bulunduğu acı gerçeklikten kaçmak için bir tercih yapıyor. Çünkü filmin başından sonuna kadar Andrew'un gerçekleri kabullenme konusunda çektiği büyük acıya şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu son cümle, Andrew'un akıl sağlığının aslında yerine geldiğini fakat yaşadığı suçluluk ve trajediyle baş edemeyeceği için bilinçli olarak lobotomiyi tercih ettiğini gösteriyor. Söylediği replikte Andrew'un aslında tüm gerçekliğin farkında olduğunu ve bilinçli bir tercih yaptığını aslında açıkça gösteriyor ama neden inatla bunun aksine inanıyor peki izleyicilerin bir kısmı? Buna Sherlock Holmes filminden bir replikle cevap vermek istiyorum. There is nothing more deceptive than an obvious fact. Yani açık bir gerçekten daha aldatıcı bir şey yoktur. Bu durum için o kadar uygun bir cümle ki. Bu konuya tekrar döneceğim fakat şimdi diğer detaylara da bakalım. Chuck'ın yani aslında Doktor Sheehan'ın tepkisi. Final sahnesinde Andrew, Sheehan'a tekrar Chuck diye seslendiğinde Chuck'ın yüzündeki şaşkınlık ve hayal kırıklığı çok net bir şekilde görülebiliyor. Chuck burada Andrew'un iyileşip iyileşmediğini gözlemliyor ve Andrew tekrar adadaki komplodan bahsetmeye başlayınca doktorlara dönüp bariz bir şekilde onun iyileşmediğinin işaretini veriyor. Ama sonra Andrew o meşhur repliğini söylediğinde doktorun yüzündeki ifadeye bakın. Burada çok açık ve net bir şekilde Sheehan'ın onun aslında aklının yerinde olduğunu ve bilinçli olarak lobotomiyi seçtiğini anladığını görebiliriz. Eğer Andrew gerçekten hala delüzyon içinde olsa, Chuck neden bu tepkiyi versin? Andrew'un bilinçli olarak tedaviyi reddettiğini anladı burada. Bir ayrıntıya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. O da DiCaprio'nun muhteşem oyunculuğunda saklı. Sheehan'ın her şeyi anlamasını sağlayacak olan o cümlesini söylerken aşağı doğru bakıyor ve sadece cümlenin sonunda bir anlığına Sheehan'ın gözlerine bakıyor. Daha sonra da Sheehan'ın herhangi bir yanıt vermesine imkan bırakmadan kalkıp yürüyor. Bu ufak göz hareketi bile aslında çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor her şeyi ama bununla yetinemeyecek olanlar için başka detayları da anlatacağım. Filmde pek çok kez Andrew'un aslında hasta olduğunu gösteren ipuçları mevcut. Bu ipuçları Andrew'un gerçekten hasta olduğunu doğrulayan ve doktorların anlattıklarının doğru olduğunu destekleyen detaylar. Teddy filmin başlarında kendi sigarasını bulamıyor. Çünkü aslında orada bir dedektif olarak değil, hasta olarak bulunuyor. Hastaların kendi eşyaları yoktur. Chuck'ın ona sigara vermesi, onun aslında doktor tarafından bakıldığının ilk işaretlerinden biriydi. Chuck silahını görevliye teslim ederken zorlanıyor. Çünkü o bir doktor ve silah kullanmaya alışık değil. Bu da aslında dedektif olmadığının açık kanıtı. Tüm hastane personeli film boyunca Andrew'a gergin ve tuhaf şekilde bakıyor. Çünkü herkes Andrew'un kim olduğunu ve aslında ne yapıldığını biliyor. Hepsi büyük oyunun bir parçası ve Andrew'a yanlışlıkla ipucu vermekten korkuyorlar. Ayrıca bazıları sürekli olarak bununla uğraşmaktan bıkmış olmalı ki sıkılmış ve yer yer öfkeli tavırlar sergiliyorlar. Limandaki askerler o yüzden gergin ve sinirliydi. Düşünsenize böyle bir tedavi yöntemi için seni sürekli oradan oraya koşturuyorlar. Doktor Cowley filmin sonunda gerçekleri Andrew'a anlatırken şunu söylüyor. Bu senin son şansındı. Eğer tekrar eski haline dönersen sana artık yardım edemeyiz. Buradan anlıyoruz ki doktorlar büyük bir risk alarak Andrew'u gerçekliğe döndürmeye çalışmış. Bu kadar büyük çapta bir organizasyonu sadece Andrew'un kafasını karıştırmak ya da onu kandırmak için yapmaları çok mantıksız olurdu. Dolayısıyla ikinci ihtimalin yani CIA'in veya hastanenin Andrew'u kandırdığı teorisinin mantıklı olması mümkün değil. Çünkü tüm personelin bu komploda yer almasının mantıklı bir amacı yok. Ayrıca hikayenin başından beri gördüğümüz detaylarda Andrew'un zihnindeki gerçek travmalara işaret ediyor. Üçüncü ihtimal Andrew'un gerçekten tamamen aklını kaybettiğini savunuyor ve filmin sonundaki konuşmasının anlam taşımadığını iddia ediyor. Ama az önce de anlattığım gibi filmin sonunda Andrew'un söylediği derin ve felsefi sözler Andrew'un gerçekleri kavradığının çok net kanıtı. Bir de gördüğü rüyalar meselesi var tabii.
bilinçaltının gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Karısının sürekli olarak buradan git demesi Andrew'un aslında gerçekle yüzleşmekten korktuğunu simgeliyordu. Filmdeki tüm olan bitenlerin bir tedavi yöntemi için kurgulanmış olduğunu ve Andrew'un gerçekleri kabul edene kadar gerçekten de bir hasta olduğunu gösteren başka detaylara da bakalım. Notu bulduğu şu ilk sahneye dönelim mi? Sanki eliyle koymuş gibi buluyordu o küçük notu, değil mi? Sanki her şey zaten o notu bulsun diye tasarlanmış gibiydi. Notun yerini bulduğunda şuradaki personelin yüz ifadesine bakın. Ve ayrıca bu sahnede kamera neden bu repliği olmayan personeli göstersin ki? Tek bir nedenden. O da personelin burada tıpkı kendisine verilen bir rolü oynamaya çalışan bir durumda olduğunu göstermek için. Yine aynı sahnede Chuck, hastalara 2 çift ayakkabı verildiğini öğreniyordu ve o 2 çift ayakkabının da Rachel'ın odasında olduğunu göstererek böyle bir yerde ayakkabıları olmadan 10 metre bile gidemez diyordu. Aslında çok haklı, değil mi? Bu soruların mantıklı bir açıklaması yok ve zaten tüm olayda bunun neden imkansız olduğunu Andrew'un anlamasını sağlamak. Şu sahnede Andrew personeli sorgularken dikkatli izleyin. Tüm personelin konuşurken bir fire vermemeye çalıştıklarını ve rollerini iyi oynamaya gayret ettiklerini görebilirsiniz. Mesela şu kadının Andrew'la konuştuktan sonra Andrew bakışlarını ondan çekince "Ah, bitti" tarzında bir tepki verdiğini ve hemen Doktor Cowley'e doğru baktığını görebilirsiniz. Şu sahneye gelelim. Burada doktor diyor ki Rachel Solando onu şiddetten uzak tutmaya yönelik bazı ilaçlar alıyordu. Ama ilacın etkisi sürekli değildi. İyileşmenin önündeki en büyük engel yaptığı şeyle yüzleşmeyi reddetmiş olmasıydı. Burada Andrew çok ince bir detayı yakalıyor ve neden hastanızdan bahsederken geçmiş zaman kullanıyorsunuz diye soruyor. Doktorun tepkisine bakın bu soru karşısında. O ufak gülümseme ve gözleri kaçırma tepkisi. Çünkü bahsettiği kişi aslında karşısındaki kişi ve o gerçekten de çok zeki bir hasta. Ama doktor oyunun bozulmasına imkan vermiyor ve dışarıya bakın sizce neden olabilir diyerek dışarıdaki fırtınaya ve yoğun yağmura işaret ederek onun artık hayatta olamayacağını düşündüğü için geçmiş zaman kullandığını ifade ediyor. Yani oyuna devam ediyor. Şimdi gelelim Andrew'un hastalardan birini sorguladığı şu sahneye. Bu sahnede Chuck, gerçi artık Chuck demeyelim çünkü artık tüm gerçekleri öğrendiğimizi kabul ederek anlatmam lazım. Doktor Sheehan bir anlığına su almaya gidiyor ve tam o esnada kadın Andrew'un not defterini alıp ona hızlıca bir not yazıyor. Bu sahne izleyicilerin bir kısmının en çok kafasını karıştıran sahne. Yani olan bitenlerin gerçek olduğunu ve ortamda gerçek bir komplonun döndüğünü düşündüren sahne. Çünkü kadın notta "run" yani kaç yazmıştı. Bu sahne filmdeki komplo teorilerine inanmak isteyen izleyicilerin ellerindeki en güçlü kanıtlardan biri gibi görünüyor. Çünkü izleyici şu mantığı yürütüyor. Kadın hasta Andrew'a kaçmasını söylediğine göre burada gerçekten de büyük bir komplo ve tehlike olmalı. Bu da Andrew'un delüzyonda olmadığını, hastanenin onu kandırmak istediğini gösteriyor. Ama işler gerçekten de böyle mi? Bir bakalım. Komplo teorilerine neden inanıyoruz videomda daha önce anlatmıştım. Komplo teorileri genellikle gizli, karmaşık ve büyük çapta organize olmuş grupların belirli amaçları için hareket ettiği varsayımı üzerine kuruludur. Ama bu teoriler test edildiğinde genellikle mantıksız ve tutarsız çıkar. Bu mantıksızlığı ve tutarsızlığı anlamak için 3 önemli kavramı kullanacağız. İspat yükü, boş hipotez ve Occam'ın usturası. İlk olarak komplo teorisinin geçerli olduğunu savunan kişilerin üzerindeki ispat yüküne bakalım. Komplo teorisini savunanlar bu kadının Andrew'a "run" demesini hastanedeki büyük bir komplonun kanıtı olarak görüyorlar. Fakat dikkatli baktığımızda burada bir sorun var. Kadının akıl sağlığı yerinde değilse Andrew'a paranoyasını tetikleyecek herhangi bir şeyi söyleyebilir. Kadın Andrew'un kim olduğunu ve geçmişini biliyor. Onun bir hasta olduğunu ve gerçeği kabullenirse büyük acı çekeceğini düşünerek onu korumak istemiş olabilir veya kadın Andrew'un paranoyasını pekiştirmek için bilinçli olarak doktorlar tarafından yönlendirilmiş olabilir. Burada ispat yükü komplo teorisini savunanlara düşer. Yani bu sahnenin kesinlikle büyük bir komplo olduğunun net ve tartışılmaz şekilde ortaya konması gerekir. Ama filmde bu net kanıt asla ortaya konmuyor. Sadece muğlak bir mesaj var. Yani komplo teorisini savunanların elinde sadece zayıf bir takım yorumlar var. Gerçek bir kanıt yok. Null hypothesis yani boş hipotez kavramı genellikle bir olayın gerçekleşmediğini veya herhangi bir etkinin olmadığını varsayar. Buradaki boş hipotezimiz şu: aslında ortada komplo yoktur. Tüm bunlar Andrew'un zihnindeki kurmacadır ve hasta ona anlamlı gibi görünen ama aslında önemsiz bir şey söylemiştir. Bu hipotezi reddetmek için filmin bize net, açık ve güçlü kanıtlar sunması gerekirdi.
Fakat film boyunca gördüğümüz şeylerin hepsi Andrew'un aslında zihinsel olarak hasta olduğuna dair çok sayıda kanıt sunarken komplonun varlığına dair açık, tutarlı kanıtlar sunmuyor. CIA komplosu iddialarının hiçbir somut dayanağı yok. CIA'in film içinde herhangi bir doğrudan müdahalesini görmüyoruz. Sadece Andrew'un paranoyasını destekleyen rastlantılar var. Rachel Solando mağarada gerçek gibi görünüyor ama hiçbir zaman başkaları tarafından görülmüyor. Rachel'ın varlığına dair tek kanıtımız Andrew'un tek başına yaptığı konuşma. Başka hiç kimseyle iletişim kurmuyor. Andrew'un rüyaları ve halüsinasyonları onun zihinsel sağlığının yerinde olmadığını sürekli vurguluyor. Film Andrew'un zihnindeki karmaşayı çok açık şekilde seyirciye gösteriyor. Bu durumda boş hipotez reddedilemiyor çünkü film komplonun varlığına dair güçlü ve net kanıtlar sunmuyor. Occam'ın usturası eşit ölçüde iyi açıklamalar arasından en basit olanın doğru olduğunu kabul etmemiz gerektiğini söyler. Burada iki açıklama var. Birinci açıklama yani basit olan. Andrew gerçekten hasta. Doktorlar onu iyileştirmek için bu oyunu oynuyor ve kadın hasta da Andrew'un halini bilerek ya da bilmeyerek ona kaç diyerek paranoyasını körüklüyor. İkinci açıklama yani komplike olan. Hastane CIA ile birlikte gizli deneyler yapıyor. Tüm çalışanlar ve hastalar bu komplonun içinde. Her biri mükemmel rol yapıyor ve Andrew bu devasa komplonun merkezinde. Bir hasta Andrew'a gerçeği fısıldamaya çalışıyor ama Andrew bunu anlamıyor. Bakın şu anda ben bunları söylerken aklınızda böyle bir ihtimal yoktuysa bile içinizden bir parça buna inanmak istedi değil mi? Çünkü komplo teorileri tam da böyle çalışır. Bizim zaaflarımızdan yararlanır. Çünkü insan doğası gereği basit olana değil, komplike olana çekilir. Olayların doğal yollarla açıklanmasındansa daha alengirli ve gizemli olmasıyla daha çok ilgileniriz. Ama Occam'ın usturasına göre açıkça görüldüğü üzere ilk açıklama çok daha basit, tutarlı ve mantıklı. Adadaki olağanüstü güvenlik neden var? Burası gerçekten ciddi suçlar işlemiş akıl hastalarının tutulduğu bir hastane. Güvenlik yüksek olmalı zaten. Normal olmayan tek şey Andrew'un bunu paranoyak biçimde yorumlaması. Ne demiştik? Açık bir gerçekten daha aldatıcı hiçbir şey yoktur. Bakın şimdi tüm bu olup bitenin Andrew'a anlatıldığı bu sahnede doktor diyor ki, psikiyatride hiç denenmemiş, en radikal, en yeni rol çalışmasını gerçekleştirebileceğime denetim kurulunun önünde yemin ettim. Bu oyunu oynamanı sağlarsak, hayallerinin ne kadar gerçek dışı, ne kadar imkansız olduğunu görebilirsin diye düşündüm. 2 gün boyunca etrafı gezdin. Nazi deneylerinin nerede yapıldığını söyler misin? Şeytani ameliyathaneler nerede? İşte anlaşılması bariz olan gerçek bu. Andrew da buna cevap veremiyor. Tıpkı komplo iddialarıyla filmi yenmeye çalışanların da veremeyeceği gibi. Bakın Andrew'un gerçekleri kabul etmeden önce ne derece bir hasta olduğunu zaten hemen sonrasındaki sahnede görebiliyoruz. İlk başta doktorların söylediklerine inanmış gibi yaparak oturuyor ama bir anda adaya ilk geldiğinde teslim ettiği o silahı masada görüyor ve onu kapıp doktorlara doğrultuyor ve şöyle diyor. Benim adım Andrew Ladies. Bu silah dolu, ağırlığından anlıyorum. Üzerinde ismimin baş harfleri var. Philip Staggs bana ateş ettiğinde namlusunda çukur oluşmuştu. Bu konuda kafamı karıştıramazsın doktor. Ve daha sonra silahın sadece basit bir oyuncak olduğu ortaya çıkıyordu. İşte Andrew aslında kafasında bu denli detaylı fanteziler yaratabilecek kadar zeki bir hastaydı. Onu tehlikeli yapan da buydu. Sonrasındaki sahnelerde gerçekte olan biten neyse tüm sarsıcı gerçekliğiyle gözler önüne seriliyordu. Karısı Dolores'in çocuklarını nasıl boğduğunu görüyorduk. Bu arada DiCaprio'nun çocuklarını gölden çıkarırken ki insanüstü oyunculuğuna Oscar vermeyen jürinin ben Neyse. Daha sonra kendi ağzından itiraf etmesini ve tüm olayları anlatıp kabullenmesini istiyorlar. Burada muhteşem bir kısım var. Dolores kendini ilk kez öldürmeye çalıştıktan sonra bana anlattı. Beyninin içinde bir böcek yaşıyormuş. Kafasının içinde yürüdüğünü, sırf eğlenmek için telleri çektiğini hissediyormuş. Bana bunları anlatmıştı. Anlattı ama ben onu dinlemedim. Akıl sağlığını kaybetmiş birinin bundan daha iyi bir betimlemesini görmedim şimdiye kadar. Doktor Nehring, hani şu Alman doktor ve Nazi imaları vardı filmde hatırlarsanız. Peki bunlar neydi? Andrew'un geçmişte Dachau toplama kampında yaşadığı travmaların dışa vurumuydu bunlar. Yani tamamen onun zihinsel durumunu yansıtıyor. Gerçek bir komplonun parçası değil. Bu gibi sahneler ve filmdeki diğer tüm komplocu detaylar seyirciyi Andrew'un zihnindeki paranoyaya ortak etmek için konulmuş. Bizi manipüle ederek Andrew'un bakış açısını paylaşmamızı sağlıyor.
Filmin başarısı da tam olarak burada yatıyor zaten. Filmin sonundaki diyaloglar, doktorların tutarlı açıklamaları ve Andrew'un iç çatışmaları açıkça Andrew'un hasta olduğunu ve doktorların doğru söylediğini kanıtlıyor. Komplolar genellikle basit gerçekleri kabul etmek istemeyen insanların gerçeğe alternatif olarak yarattığı karmaşık hikayelerdir. Film bunu çok iyi gösteriyor bize. Andrew da gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak için komplolara inanmayı seçmiş biri. Andrew Ladies trajik bir şekilde eşini ve çocuklarını kaybetmiş, yaşadığı ağır travma nedeniyle zihinsel sağlığını yitirmiş ve gerçeği kabullenemediği için karmaşık bir hayal dünyasına kaçmış biriydi. Ama filmin sonunda Andrew'un yaptığı bilinçli tercih, komploları tamamen geçersiz kılan bir tercihti. Zindan Adası aslında tamamen insan zihninin karanlık ve derin sularına yapılmış bir yolculuktu. Filmde Andrew'un yaşadığı her şey, Freud'un psikanalitik teorileriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor ve hatta yönetmen bunu bilinçli olarak filmin merkezine yerleştirmiş. Filmdeki Alman doktor aracılığıyla Freud'a yapılan gönderme oldukça belirgindi. Öncelikle Freud'a göre bilinçaltımız aslında gerçek kimliğimizi şekillendiren ana unsurdur. Geçmişimizde yaşadığımız travmatik olaylar, suçluluk duyguları ve bastırdığımız anılar bizim gerçeklik algımızı bozar ve bilinçaltımızda sıkışıp kalır. Andrew eşinin kendi çocuklarını boğarak öldürmesini kaldıramıyor. Bu bilinçaltında derin ve dayanılmaz bir travma yaratıyor. Freud'a göre insan zihni baş edemediği travmaları unutmaya çalışır ve onu bilinçaltına bastırır. Andrew'un karısının yaptıklarını kabullenemeyip kendi zihninde yeni bir gerçeklik yaratması ise bu savunma mekanizmasının net bir örneği. Film boyunca karısının hayalini görmesi, Freud'un bilinçaltının bastırılanı rüyalar yoluyla dışarı vurması kavramıyla da kusursuz bir şekilde örtüşüyor. Bu arada o vizyonlardan birinde tam olarak şu anın oldukça sanatsal değer taşıdığını ve müthiş bir gönderme olduğunu da söylemeliyim. Eşinin hayaline sarıldığı o sahne, Gustav Klimt'in ünlü eseri Der Kuss yani öpücük tablosuna net bir gönderme. Bu tablo tutkulu bir aşkın sembolü olarak bilinir ama aynı zamanda tutkuyla beraber gelen ölüm ve kayıp duygusunu da içerir. Klimt tabloda sevgilileri birbirine sıkıca sarılmış, adeta birbirleri içinde kaybolmuş halde resmeder. Filmde Andrew'un karısına sarıldığı bu sahnede tam da bu görsel referans kullanılmış. Çünkü Andrew karısına hem derin bir sevgi hem de ağır bir suçluluk hissiyle bağlı. Id onu gerçekten kaçmaya zorlarken, süperego işlediği suçların ve gerçekliğin yüküyle onu sürekli cezalandırıyor. Ego ise bu iki karşıt gücü dengelemek adına sahte bir gerçeklik yaratıyor. Bu sahte gerçeklikte Andrew, kahraman bir dedektif kimliği Teddy Daniels'la hastaneyi ve dünyayı kurtarmaya çalışan bir kahraman gibi davranıyor. Çünkü gerçek kimliği ve yaşadıkları onun için taşınamaz kadar ağır ve yıkıcı. Hastanede uygulanan deneysel tedavi ise tipik bir psikanaliz seansına benziyor. Bu yöntemle hastaların bilinçaltına inip sakladıkları travmalarla yüzleşmeleri sağlanıyor. Zaten Freud'a referans edilen o Alman doktor da Andrew'a şöyle demişti: "Senin gibi adamlar benim uzmanlık alanımdır." Burada size çok ince ama çok önemli bir detayı daha göstereceğim. Film boyunca Andrew'un iyileşme sürecinde Ashcliffe Hastanesi hep gizemli ve ürkütücü bir yer olarak gösteriliyordu kameralar tarafından. Arka planda hep bir gerilim müziği ve ortamda bir kasvet hakimdi. Fakat son sahnede Andrew artık gerçekleri kabul etmiş biri olduğu için o hastane bir anda çok güzel bir yer gibi görünmeye başlamıştı. Çok sakin, huzurlu, kuşların ve böceklerin cıvıltılarının duyulduğu bir yer ve yemyeşil bir alan. İşte filmin sonunda belki de çok azımızın fark edeceği bu detayın orada olma sebebi buydu. Bir de şu film boyunca karakterimizin alnında gördüğümüz kafaların karışmasına neden olan ve farklı komplolar düşündüren yara bandı vardı ya hani. Onun anlamı neydi? Yara bandı Andrew'un lobotomi operasyonuna yakın olduğunun açık bir göstergesiydi aslında. Geçmişte Andrew akıl sağlığı yerinde olmayan tehlikeli bir hasta olarak zaman zaman şiddet içeren hareketlerde bulunmuştu. Bu yüzden yara bandı aslında hastanede kaldığı süreçte yaşadığı fiziksel müdahalelerin, çatışmaların ya da kendisine zarar verdiği girişimlerin izlerinden biri de olabilir basitçe. Ama metaforik anlamı bundan çok daha derindi. Bu detay aynı zamanda filmin başından beri izleyiciye şunu hissettirmek içindi: Teddy'nin gerçek kimliğinde ve geçmişinde bir şeyler yolunda değil ve daha hikayenin başında bunu görebilirsiniz. Evet, hak veriyorum, bu tip detaylar komplolara da açık kapı bırakıyor ama zaten amaç biraz da o. Aslında bu yara bandının en büyük amacı seyircide şu hissiyatı yaratmak:
Andrew'un zihnindeki karmaşayı, şiddeti, öz yıkımı, zihinsel durumunu fiziksel bir sembolle desteklemek ve seyirciye sürekli bir huzursuzluk ve şüphe yaratmak. Film boyunca yara bandının hiç iyileşmemesi ve hep orada kalması, Andrew'un gerçeklerle asla tam olarak yüzleşemediğini ve iyileşemediğini simgeliyor. Çünkü Andrew sürekli zihnindeki travmaların gerçek yarasını saklamaya çalışıyor. Ama bunu asla başaramıyor. Yani yara bandı, Andrew'un sürekli gerçeklerden kaçışını simgeliyordu. Son sahnede de Andrew lobotomiye bilinçli olarak razı oluşuyla yara bandının anlamı daha da pekişiyor. Çünkü Andrew, gerçeği kabul etmek yerine zihnini sonsuza kadar susturmayı tercih ediyor. Bu tercih filmin en büyük yarasını gösteriyor bize. Andrew'un asıl yarası alnındaki fiziksel yara değil, bir baba ve iyi bir insan olarak içinde taşıyamayacağı kadar ağır olan derin ve trajik yaraydı.